Nerede bu pompacılar dediğimiz pompacıları bulduk. Şef Komkomi'nin anısına yapılmış. Dizi inciyiz, güzellikle birinciyiz. Benim. Kahve falında aşk çıkmış. Evet. Aa, kim o? Karım. Karın mı? Bak bak bak. Beni karınla mı aldatıyorsun? Şu anda Astoria'dayız. Oraya kadar gidemiyoruz, yasak. Ama sesleri buraya geliyor onların. Karşıda gene deniz aslanları var. Şu ortadaki siyah yerin üstündeler. Yarın güneş açarsa drone gönderebilirim belki. Sesleri geliyor, hareketleri biraz belli oluyor. İskelenin üstünden oraya yürüyüşü yasaklamışlar onlara zarar verilmesin diye.
Buraya bir böyle harita yapmışlar. Şurası Columbia River. Columbia River'ın tam ortasından şuradan eyalet ayrılıyor. Karşı taraf Washington, bu taraf Oregon ve biz tam şuradayız şu anda. Burada ne var? Niye buraya çıktık? Burada şöyle bir Astoria Tower dedikleri bir kule var. İçinden yukarıya da çıkılabiliyormuş. Büyük bir şanssızlık eseri. Bugün hava yağmurlu. Üstelik bugün cuma ve salı gününe kadar yağmurlu. Ve böyle ne manzarayı ne karşıyı hiçbir şey göremiyoruz. Olduğu kadar diyoruz artık. Yani azıcık güneş yüzünü gösterdi diye çıktık karavandan dışarı. Yoksa daha da kötüydü aslında. Hadi girelim içeri bakalım. En alt beyaz insan gelmeden önce. Beyaz insan gelmeden önce her yer orman, yeşillik, maymunlar, ceylanlar, kuzgunlar dolaşıyor ortalıkta. Ve sonra beyaz insan geliyor. Ve halimiz malum. Ho ho ho. Yukarıya kadar epeyce bir çıkacağız. 164 basamakmış zaten. Evet, pek bir şey görünmese de biz yukarıya çıktık. Uzaklarda bir şeyler görünmüyor. Yakınlarda şuradayız. Nefes nefeseyim. 10 dakikadır kendime geliyorum. 164 basamağı bir kere de çıkınca. Karşıda o parlak görünen yer denizin olduğu yer. Daha doğrusu Columbia River'ın olduğu yer. Artık denizle birleştiği yer. Şurada aşağıda karavanımız görünüyor. Karavanın hemen önünde bir Kızılderili anıtı var. Normalde buradan uçak uçuruyorlarmış aşağıya ki aşağıda zaten otların arasında tahta uçaklar görünüyor ufak ufak. Ne tarafa doğru gitti, ne kadar gittiğine bakıyorlarmış ondan sonra. Anne oğul, bunlar da birer uçak uçuracaklar. Wow! Look at it soar. It's already flying. Look, here. Oh, it went over. Yes, no, not over. Come here, here. Look. Going, still Look, going. there it is. Spiraling. There it goes. Let's see where it goes. Is it going to land on the building or in the... Ve aşağı iniş zamanı geldi. Bu kadar merdivenden ineceğiz aşağıya. Bu da Şef Komkomi'nin anısına yapılmış bir anıt. Buradaki ilk Indianlardan, yani Kızılderililerden. İlk Amerikalılar buraya geldiklerinde yürüyerek veya at üstünde burada Chinook kabilesinden Şef Komkoya varmış ve bu anıt Şef Komkoya adına yapılmış. Bu üstte gördüğünüz kano gömülme kanosuymuş. Yani ölülerini bununla denize salıyorlarmış. Nerede bu pompacılar dediğimiz pompacıları bulduk. Oregon'dalarmış. Bir kısmı da New Jersey'deymiş zaten. Burada pompacılar dolduruyorlar benzini. Yoksa asla izin vermiyorlar pompaya dokunmaya. Ama onun haricinde kalan 48 tane eyalette kendin dolduruyorsun. Oregon'dan bir kere daha çıkıyoruz ve Washington'a doğru geçeceğiz. Ama önce uzun bir köprüyü geçmemiz gerekiyor. Bayağı uzun bir köprü.
Washington eyaletine geçtik ve Long Beach'teyiz. 2 gündür burada duruyoruz. Çünkü çok fazla yağmur yağıyordu. Ama manzaramız burada çok güzeldi. Daha fazla gitmenin çok da bir anlamı olmadığını düşündük. Gördüğünüz gibi okyanusun kıyısındayız. Gerçi şu anda çok da görünmüyor ama sistem gayet rahat, gelenler gidenler ve en önemlisi Sherlock çok mutlu. Burası Long Beach sahili. Dünyanın en uzun sahili olarak geçiyor. 43 kilometre uzunluğunda, gerçekten çok uzun. Bizim İstuz'una andırıyor. Şöyle bir görüntüsü var. Böyle uzun. Ama buranın başka bir sıkıntısı daha var. Pasifik Okyanusu'nun dibinde olduğu için çok fazla gemi batığı var burada. Yaklaşık 2000 tane gemi burada kaza yapmış. 700 kişi ölmüş ve bu 2000 tanenin yüzlercesi batmış. Hatta bakın, şurada toprağın ucunda batan bile var. Ve diğerlerinin battıkları yerler. Tabii bunlar tutulabilen kayıtlar. Ve üstelik de bunlar sadece yelkenli ve eski gemiler değil. Böyle motorlular da batmış. Ve şurada batanlardan bir tanesi en son 1976'da batmış. Gene bu da buraya, fenerin dibine girmiş. Bunlar burada ölüp karaya vuran bir balinanın gerçek kemikleri. Burası bu çevrenin ve volkanik dağların yaptığı, gösterildiği bir harita. Biz şu anda şuradayız. Şuralarda, şu noktada bir yerdeyiz. Şurası Long Beach ve burası 43 kilometre uzunluğunda. Ona göre bir ölçek yapabilirsiniz kendinize. Böyle baktığımız zaman gördüklerimiz volkanik dağlar. En baştaki Mount Rainier, St. Helen, şu Mount Adams, şu neydi? Mount Hood, önündeki Helen. Bunların arasında en son patlayan şurada Haluk'un tam önünde olan Mount Helens. 1980 yılında en son püskürmüş. O kadar çok püskürmüş, o kadar çok püskürmüş ki boyu 9677 feetmiş. 8365 feet'e düşmüş. Yani ne kadar küçülmüş? Wow, 420 metre boyu ufalmış. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse yarım kilometre. Ve o püsküren şeylerin tamamı etrafa saçılmışlar. Püsküren partiküller 66 bin futbol sahasını doldurabilecek. 66 değil, 66 bin. Wow. Ondan partiküller 3 metre kalınlığındaymış. 3 metre kalınlığında 66 bin futbol sahasını doldurabilecek gibi. Ya başka bir de işte dünyanın çevresini 28 kere dolaşacak 8 şeritli yol. 8 şeritli. Wow. Çok iyiymiş ya. Bu arada bizim dün geçtiğimiz köprü buradan şuraya yapılmıştı. Böyle bir yükselti şeklinde yapılıp buradan aşağı inip buraya geldi ve biz şuraya geldik. Buradan da işte şimdi şuralara kadar geldik ama en uca kadar gitmeyeceğiz herhalde. Burada böyle bir oyuk var. Şunların tamamı aslında kum tepesi. Pasifik'ten gelen rüzgarlarla buraya doluşmuş kumlar bunlar. Dalgalarla ve rüzgarlarla. Yani biz aslında şurada bu ağaçların ve ormanların olduğu yerde kum tepelerinin üstündeyiz.
en büyükleri neredeydi? Amerika'da. Bu sefer ne bulduk? Oyster. İstiridye. İstiridye. Bu dünyanın en büyük istiridye kabuğu. Biz bunu denizin altında görsek kaya zannederiz. Ama şöylece geçtiğiniz zaman arkasına istiridye. Buranın incisi benim. Evet, benim kocam. Bakın kafasına inci koca. Burada oysterları çiğ çiğ yiyorlar yalnız, haberin olsun. Dizi inciyiz. Biz de bir inciyiz. Burası South Bend. Çok güzel bir yer. Çok bayıldım. Denizin içinden böyle bir körfez. Körfezin etrafında evler. Su çok sakin. Küçük kıyı kışlacığa benzettik burasını. Çok benziyor. Bu arada su bazen gördüğünüz gibi o direklerin ta neresine kadar çıkmış, üzerinde izler ve yosunlar var. Su burada çıkıyor iniyor. Ve burada çok bataklık var o yüzden. Bakın şimdi aşağıya indik. Yani şaka maka değil. Şurası zaten yosunlu kısım. Zaten garanti. Burada da yosunlar var. Sen burada kalmış. Ve boy şurada. Dibinde dursana be. Yosunlar nerede duruyor? Yani şuranın üstünde daha bu kadar daha yukarıya kadar çıkmışlar. En az 2 metre daha yükseliyormuş su burada. Burası Willapa Nehri. Ve çok az bir aşağıda Pasifik Okyanusu'na dökülüyor. Burada istiridye endüstrisi çok fazla. Bu ahşap heykel de istiridye endüstrisinde çalışan kadınlara adanmış. Ve bu da balıkçılara adanmış bir heykel. Açık deniz balıkçılarına. Bu da Hollywood'a adanmış geminin pervanesi. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Ba-ba-da-ba-ba.